All crazy. Yeni videodan herkese selam. 14 saat otobüsle çölün ortasında bir yolculuk yapacağız. Önce şu oturacağım koltuğu biraz temizleyeyim. Senelerdir bir Allah'ın kulu ne otobüsün içini süpürmüş ne bir bezle bir yerini silmiş. Aşırı pis. Bu yolculuk 890 km arkadaşlar. Ülkenin en güneyinden kuzeyine geçiyorum. Başkent Kahire'ye. Şu anda yerel halkın kullandığı bir otobüs durağına geldim. Benim otobüs de buradan kalkacak. Biletimi internet üzerinden satın aldım. En ucuz seçeneği seçtim. Ve beni böyle bir yere getirdi. En ucuz seçenek. Dondurucu bir soğuk var dışarıda. Birazdan hostelimden çıkıyorum ve şehir merkezine doğru yürümeye başlayacağım. Hostelimde böyle 8 yataklı bir odada kaldım. Kilitli dolapları var. Çöp kovası var odanın içinde. Bir tane de askılık var. Başka hiçbir şey yok. Bu kapı sürekli gıcırdadı bütün gece. Hostelde böyle birkaç oda var. Hemen yanında da 2 tane banyosu var. Kapıda hemen çıkışta da hostelin böyle bir oturma alanı var. Ayrıca ortak kullanımı için nehir manzaralı bir kafeterya tarzı yeri de var. Orasına da bakalım şimdi. Kapıdan girdiğimizde nehir manzaralı oturma yeri var. Aynı zamanda burası bir kafeterya. Hostele gecelik 400 pound yaklaşık 380 Türk lirası bir ödeme yaptım. Mısır'da ortalama fiyatlar hep böyle. Yani daha düşük fiyata da hosteller var. En azından burada internet ve sıcak su vardı. Daha düşük fiyatlarda bu sıkıntı yaşanabiliyor. Şu ana kadar gördüklerimiz gayet hoş ve güzeldi. Şimdi de size gözükmeyenleri göstereceğim. Kaldığım mahalle böyle bir yer. Burada abiler 7/24 oturuyor, çay kahve içiyor. Hiçbir sıkıntı yok, zararsız insanlar. Hemen soldaki sokakta sokak köpekleri. Bunlar da zararsız. Hiçbir şekilde size zarar vermiyor. Fakat sokak aralığı aynen böyle. Zaten yüzüme de sinekler yapışmaya başladı. Neredeyse çoğu sokak böyle arkadaşlar. Çöp içinde, pislik içinde ve tabii koku da çok kötü. Birazdan da şehir merkezine doğru yürümeye başlayacağım. Yol boyunca da size manzaraları göstereceğim. Kaldığım hostel şehir merkezinden 1,5 kilometre uzaklıkta. Aslında bu kısaca Mısır'ın özetiydi. Bir bakıyorsunuz piramitler, devasa tapınaklar, çok güzel manzaralar. Diğer yandan da böyle her yer çer çöp arkadaşlar. Mısır sadece piramitlerden ibaret değil. Gerçekten çok kötü manzaralar var arka sokaklarda. Özellikle yerel halkın yaşadığı yerlerde hep böyle manzaralar var. Bu pisliği yoruyor. Mısır'ın pisliği insanı yoruyor. Esnafı çok yoruyor özellikle. Çok ısrarcılar arkadaşlar. Aşırı ısrarcılar. Yani sizi kazıklamak için adeta size yalvarıyorlar. Öyle diyebilirim. Burada tek başına seyahat etmek kolay olmadı benim için de. Son günlerime geldim artık Mısır seyahatimde. Bugün Kahire'ye geçeceğim otobüste. 14 saatlik bir yolculuğum var. Asvan'dan Kahire'ye. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna geçiyor olacağım. Az ileride solda McDonald's var. Oraya uğrayacağım. Oradan bir kahve alacağım. Buradaki McDonald's manzarası da güzel arkadaşlar. Bakın. Buraya gelen turistlerin de aynı zamanda en çok tercih ettiği yerlerden bir tanesi. Çünkü hijyen konusunda takıntılı olanlar buraya geliyor arkadaşlar. Sadece kahve alacaktım fakat canım da burger çekti. Şöyle McChicken aldım. İçecek, patates ve burger. Bunun içinde 159 pound ödeme yaptım. 145 Türk lirası güncel kurla 3.3 dolar. Egypt people crazy, huh? All crazy. Oh. You need money. Money. How much is that? 35. 35. No problem for money. We have money. Yes, I know. That's my shop here. Not work here. Super. I will give 5. No problem. Yes. Enough. Be careful for your money. Okay, şükran Be abi. careful in the Yeah, I will be careful. Şükran. Aa. Kamera kapalıyken de konuşuyordu. Esnaf abi buradan bıktım artık diyor. İnsanlar hiç normal değil diyor. İran'a ya da İstanbul'a gitmek istiyorum artık diyor. Adam gerçekten bıkmış burada yaşamaktan. Onu söylüyor bana. İkisi için 30 pound ödeme yaptım. 27-28 Türk lirası. Bu elimdeki süper soda olarak geçiyor. Limonlu soda aslında. Limon, lime aromalı soda ve su.
Mısır'ın genelinde böyle çöpler ayrıştırılarak toplanıyor. Bakın mesela şu ahşap kutunun içinde camlar var. Şurada plastikler var. Diğerinde ise kartonlar var. Çünkü bu iş Mısır halkı için bir geçim kaynağı arkadaşlar. Bu yolculuk için de motosiklet tercih ettim. InDrive uygulamasından motosiklet çağırdım. 5 kilometre yola 30 pound bir ücret ödedim. Bu da yaklaşık 27-28 Türk lirası yapıyor. Bu da friend. Hello my friend, how are you? Good? Good. Süper. What's your name? Ehat. 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 Where from? Türkiye. Turkey. Yes. Yeah, good people. Evet, maşallah. Şükran abi. You're welcome, my friend. Burası fırın arkadaşlar. Burada ekmek satıyorlar. Bu ekmeğin tanesi 1 pound, 1,5 pound civarı. Yerel halk da bu ekmeği tercih ediyor. Mısır'da gittiğiniz her lokantada bu ekmeği görebilirsiniz. Benim otobüs firmasının ofisi de burası. Buradan soracağım bakalım doğru adres mi değil mi? I will go to Cairo. Yeah, 4 o'clock bus. Yeah, it will be come here, eh? Okay, şükran. I put my bag little bit. My Ticket. ticket, yeah, online ticket. I show you. Otobüs durağı doğruymuş. Otobüsüm buradan kalkacak. Uzun bir yolculuk olacak. Gerçekten uzun bir yolculuk. Yaklaşık 14-15 saat sürecek bu yolculuk. Mısır geziminde son dakikalarında güzel vakit geçireceğim bu yolculukta. İnanıyorum. Hasbana Luxor'dan geldim arkadaşlar. Luxor'da yerel halkı kullandığı küçük minibüslerle geldim. Kaire'den de Luxor'a Go Bus sitesinden aldım. Biletle geldim. Yine böyle büyük bir otobüse gelmiştim. Hello my friend, how are you? Good. How much is that? 20. 20? Yes. Okay, give me one. Ve nargilemi söyledim. Şurada yaklaşık 45 dakikam var. Bir nargile çay keyfi yapalım. Hemen bir arkadaş da yanıma oturdu. What's your name? Ahmet. My name is Ehat. Nice to meet you brother. Ve nargilem geldi. Neyle olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Yanımdaki arkadaşa da bir tane Coca-Cola ısmarladım. Cola good, cola good. Pek tadı tuzu yok ama idare eder. Burada arkadaş bilardo oynuyordu. Beni de davet etti. Bilardo oynadığımız yerin hemen yanında küçük bir dükkan var. Burası da PlayStation salonuymuş. 4 tane PlayStation var içeride. PlayStation, this is 2. PlayStation 2, 4. PlayStation 4'müş arkadaşlar. Ve saatlik ücreti burada 30 poundmuş PlayStation'ın. Burada karşıdaki genç arkadaş da bana bakıp duruyor. Burada çöpleri toplayıp götürüyor ayrıştırması için. Allah yardımcısı olsun. Başka bir şey diyemeyeceğim valla. Benim otobüste birazdan kalkacak. Koltuk numaram varmış. 25 numaralı. Koltuğa geçeceksin dedi buradaki kadın. Evet, otobüsün içi de böyle. Valla yorumlarda otobüsün pis olduğunu söyleyen çok vardı. Gerçekten de pismiş arkadaşlar. Geldi şimdi koltuk numarası burada. Selamünaleyküm. Sağ fakat. 22 yazanı gördüm. 25 burası cam kenarı. Şurada oturacağım arkadaşlar. Bu otobüsle tam 14 saat yolculuk yapacağım. 14 saat diyorum ama bakalım belki bu 15 saate de çıkabilir. 16 saate de çıkabilir. Önce şu oturacağım koltuğu biraz temizleyeyim. Çok temizlenecek gibi de değil. En azından pislikleri alayım. Yolda ne olur ne olmaz diye böyle atıştırmalıklar aldım. 70 pound, yaklaşık 60-65 Türk lirası ödeme yaptım. Fanta aldım. 3 tane bunlardan aldım. Bunlar çok güzel, çok hoşuma gitmişti. Birazdan yolculuğumuz başlayacak inşallah. Saat 4'teydi otobüs ama 4'ü çeyrek geçiyor şu an. Otobüsün halini gördünüz. Senelerdir bir Allah'ın kulu ne otobüsün içini süpürmüş, ne bir bezle bir yerini silmiş. Bir Allah'ın kulu dokunmamış buraya. Gerçekten çok pis. Aşırı pis otobüsün içi. Bu yolculuk için 20 dolar ödeme yaptım. 40 dolara Asfan'dan Kaire'ye uçak bileti de var. Siz olun. Kesinlikle böyle bir otobüs yolculuğu tercih etmeyin. 20 dolar daha fazla verin ve uçakla ulaşım yapın. Hem bu kadar zaman harcamazsınız hem de bu pisliği çekmezsiniz. Sen niye bu otobüs yolculuğunu tercih ettin diye soracak olursanız benim zamanım çok arkadaşlar. Uygun yolda daha fazla yer görme çabasındayım. Otobüsümüz çalıştı. Birazdan yola çıkacağız. Yolculuğumuz başlayacak. Cam kenarı. Hava kararına kadar da çöl manzaralı bir yolculuk olacak. Hava karardıktan sonra dışarıda hiçbir şey gözükmüyor.
Yollarda ışıklandırma sıfır. Gideceğimiz yolda dümdüz çölün ortasına asfaltı döşemişler arkadaşlar. Ne bir tane şerit var yolda, ne bir tane ampul ya da lamba var. Zifiri karanlık. Otobüs 10-15 metre ilerledi ve yolun ortasından U dönüşü yapmaya çalışıyor şimdi. Şuradaki araçlar da otobüsü bekliyor. Küfür ede ede. Yavaş yavaş Asvan'a veda ediyoruz. Otobüs böyle sarsıldıkça havada tozla uçuşuyor. Çünkü otobüsün her yeri toz arkadaşlar. Her yeri pislik. An itibariyle de Asvan'dan çıkış yaptık. Artık yollarımız hep dümdüz olacak. Bilmiyorum, belki bu otobüs Luxor şehir merkezine de uğrar. Bundan emin değilim. Ama genel olarak yollarımız dümdüz olacak. Böyle düşünüyorum çünkü şu anda otobüste 5 kişi var. Yani bu otobüsün 9 kilometre yolu 5 kişiyle gitmesi pek mantıklı değil. Yanımdan az önce bir petrol tankeri geçti. Onu görmüşken de Mısır'daki benzin fiyatını söyleyeceğim. 1 litre benzin şu anki güncel kurla 20 Türk lirası yapıyor arkadaşlar. Bu da 40 senti falan bulabiliyor 1 litre benzin fiyatı. Bu yüzden taksi fiyatları da ülkemize göre çok düşük kalıyor arkadaşlar. 2 kilometrelik yolu 1-1,5 dolara da gidebiliyorsunuz. Maksimum ödeyeceğiniz rakam bu. 5 kilometre yol geldim ben bugün motosikletle toplamda. Bunun için 2 dolara yakın bir ücret ödedim uygulama üzerinden. Ama şehirler arası yolda o kadar ucuz olmuyor. Bunun en büyük nedeni de biletlerin yüksek rakamlara satılması turistlere. Yani şu an benim yaptığım yolculuk 20 dolarsa burada yaşayan yerel halk maksimum 5-6 dolar bir ücret ödüyor. Ülkedeki neredeyse her şey turistlere 2-3 katı pahalı arkadaşlar. Bunu resmi kurumlar da yapıyor, müzeler de yapıyor. Yani özellikle müzeler bu konuda hiç affetmiyor. Yerel halka müze girişi örnek veriyorum 100 poundsa yabancı turiste 250-300 pound oluyor. Çölün ortasında da yolculuğumuz devam ediyor. Şehir merkezini bitirdik. Şu anda çöle ulaştık. Yol boyunca manzaram böyle olacak. Uçsuz bucaksız çölü olacak ve bol bol elektrik direği olacak. Başka da hiçbir şey görmeyeceğim. Bu gördüğümüz ağaçlar şehir merkezine yakın olduğu için varlar ama birkaç kilometre sonra bir tane ağaç göremeyeceğim. Zaman zaman böyle yol üstünde duruyoruz. Polisler oluyor, trafik polisleri. Elinde bir kağıtla şoförü durduruyor. Küçük bir kağıt veriyor ve para alıyor. Bakın buradaki polis de parayı aldı cebine koyuyor. Burada güneş batıyor artık. Biz de birazdan Luxor'da olacağız. Toplam yolculuğumuza da 817 kilometre var. 4 saatin sonunda Luxor'a geldik ve Luxor'da durduk. Yolcu alacaklar. Bir kişiyi de indirdiler. Yoruldum. Gerçekten yorucu bir yolculuk yapıyorum şu an. Luxor şehir merkezindeyim an itibaren. Ve birazdan yola devam edeceğiz. 4 saatin sonunda bir 5 dakika durdu. Yolcu indirdi. Yolcu bindirdi. Tuvalet falan tabii hiçbir şey yok. Şimdi Luxor'dan yola devam ediyoruz. Otobüsümüz yine durdu Luxor'un çıkışında. Yolcu alıyor. Ben de buradaki pastanemiz de böyle bir şey aldım. Kurabiye aldım. Tabii bu çok, otobüstekilerle paylaşacağım bunu. Otobüs soğuk, klimaları açtılar ve ben de yol üstünde böyle bir yerden küçük bir dükkandan şal aldım. Kadın 200 dedi ama 100'e verirsen alacağım dedim. 100'ü uzattım. Sonra sordu, telefon etti birine. Verdi, 100'e verdi bunu. Böyle bir şal aldım ve otobüsün içi tozlu aynı zamanda. Çok toz geliyor sürekli. En azından ağzım burnumu da kapayacağım bunda. Biraz da olsa soğuktan da koruyacağım kendimi. ...9 saatin sonunda normal bir tuvalet molası verdik. Dinlenme tesisindeyiz. Sadece burada çay kahve var ve tuvalet var. Saat şu anda 1. En az daha 6 saat yolum var. Gözüken o. Dondurucu bir soğuk var dışarıda. Şu anda saat 7. Otobüsten az önce indim. Çok uzun bir yolculuktu. Çok. Hayatımda yaptığım en uzun otobüs yolculuklarından bir tanesiydi gerçekten. Otobüsün modeli çok eskiydi. O yüzden çok da ses çıkardı yolda. Vites geçişlerinde, frenlerinde bayağı ses çıktı. Çok da uyuyamadım. Toplamda 3-4 saat uyumuşumdur belki. Ve şu anda Kahire'deyim. Tam olarak Kahire'nin merkezi sayılır bulunduğum konum.
2 kilometre sonra Tahrir Meydanı'na çıkacağım, buranın en büyük meydanı. Oradan da otelime 2 dakikalık yolum var. Kahire'yi özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama özlemişim. Çünkü burada kendimi rahat hissediyorum. Özellikle Luxor ve Asvan'dan sonra stajlı satıcılar yok, taksiciler yok, peşimde takılan insanlar yok. Bu konuda rahat oluyor burası. Özgürce dolaşabiliyorum sokaklarını. Ve benzin fiyatı demiştim. Bakın 3 de benzin burada. 60 pound. 60 pound da 55 Türk lirası civarı yapıyor. 3 litre benzin fiyatı Mısır'da. Şurada benzinlikten bir kahve alacağım ben de. Bizim ülkemizde olmayan Nescafe'nin bir çeşidini buldum burada. En çok bunu tüketiyorum. Spanish Latte diye geçiyor. Bunun fiyatı normalde 35 pound ama benzinliklerde 50 pound'a sattıkları oluyor. 50 pound'a aldım bunu. Yaklaşık 45 Türk lirası civarı. Yolda kahvemi içe otele gideceğim. Biraz böyle hava almam lazım. İyi oldu yürümek. Çünkü otobüste havasız da aynı zamanda. Otobüste inince oh be dünya varmış dedim valla. Burada da bir kardeşimiz tezgah açıyor. Bu tezgah çikolata ve şekerden ibaret arkadaşlar. Tamamı. Öyle koliyle de satıyor, adetle de satıyor. Burası da bir kahvaltıcı. Böyle ekmek arası sandviç satan bir yer. İstanbul'da yaşadığım dönemde Şirin Evler'de böyle birkaç tane tezgah vardı. Kahvaltılık satıyordu, sandviç satıyordu. Ona benzer bir dükkan aslında. İnsanlar burada işe giderken sandviçini yiyip gidiyor. Bakın karşıdaki yol neredeyse 5 şeritli. Bir tane şerit yok tabii ki yolda. Herkes kafasına göre araba kullanıyor. Sürekli korna sesleri. Dümdüz yolda bile adamlar sürekli kornaya basıyor. Ve ben de Tahrir Meydanı'na geldim. Burası dünyanın en ünlü meydanlarından bir tanesi. Dünyanın diyorum, abartmıyorum. Çünkü burası Arap Baharı olaylarının merkeziydi arkadaşlar. O yüzden tüm dünya tarafından bilinen bir meydan. Bir önceki videomda da bu konu hakkında bilgi verdim. Köpeklerle beraber ben de yolun karşısına geçiyorum. Kahire'de köpekler zararsız gözüküyor. Bugüne kadar herhangi bir şey gelmedi başıma. Bu yolun bir arka sokağı da benim hostelin olduğu sokak. Ben de hostelime geldim artık. Hostelin binası şu karşı bina. En üst kat. Birazdan oranın manzarasını da göreceğiz. Güzel bir manzarası var. Özellikle hostelin asansörü çok hoşuma gitti. Benim ilk geldiğimde bayağı şaşırmıştım. Çağırdık, asansöre geliyor. Artık dinleyeceğim için mutluyum arkadaşlar gerçekten. 9'a basıyoruz ve müziğimizi dinlemeye başlıyoruz. Selamünaleyküm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back. How are you? Good. Süper. Saat 2'ye kadar boş yatak varmış. Saat 2'ye kadar bir yatak kiraladım. Ve 2'den sonra da buranın ortak kullanım alanlarını kullanabileceğim. Bunun için de 150 pound ücret ödedim. Yani 125 Türk lirası civarı 8 saatlik yatak için arkadaşlar. Şimdi size terası göstereceğim. Buradaki terası. Terasın manzarası da çok güzel. Bugün hava bulutlu ve ben de Mısır'da ilk defa bulutlu bir hava görüyorum. Abla da burada sabah sporu yapıyor. Otelde tüm gün boyunca dinlendim. Ancak kendime gelebildim. Şimdi otelin hemen altında bir restoran var. Orada akşam yemeği yiyeceğim. Daha sonra da yolculuk havaalanına. Havaalanı buradan 20 kilometre uzaklıkta, taksiyle 50 dakika sürüyor. İlk geldiğimde buraya belediye otobüsü tarzında bir şeyle gelmiştim. 2,5 saatte gelmiştim geze geze. Ama bu yorgunluğun üstüne artık otobüste falan uğraşamayacağım. Geldiğim restoranda böyle hemen otelin altında köfte söyledim kendime, böyle misket köfte. Yanında pilav, makarna karışık ve Mısır'ın her yerinde ekmekler böyle oluyor. Bunu sokakta yapıyorlar arkadaşlar. Bildiğimiz sokakta üretiyorlar. Bunun fiyatı sokakta 1-1,5 pound civarı.
1 pound'a da almışlığım oldu. 1,5 pound'a da verdikleri oldu. Gayet lezzetli bir ekmek. Mısır'da en sevdiğim şeylerden bir tanesi şu ekmek oldu. Ve her yemeğin yanında tahin ezmesi. Geçen akşam kuru fasulye pilav yemiştim. Yanında böyle tahin ezmesi vermişlerdi. Yine burada tahin ezmesi verdiler. Mısırlılar bunu ekmeğe bandırıp yiyor. Karşıda oturan beyefendi patronuymuş buranın. Bana şimdi içecek ısmarladı. Çocuklar bu köfte için 100 pound istedi benden. Menüde fiyatlar yazmıyordu. Mısır'daki market ve büfelerde şunlar satılıyor arkadaşlar. Kola tadında soda olarak geçiyor. Ama rengi aynı kola. Kafeinsiz. Bu çok hoşuma gitti. Tadı da çok güzel. Lezzetli bir tadı var. Hani görürseniz marketler, büfelerde alın derim. Tadına bakın derim. Habibi. Böyle erkekler öpücük atıyor. Bu sevgi göstergesi. Yanlış anlaşılma olmasın. Samimiyet göstergesi olarak öpücük atıyorlar arkadaşlar. Bu ilk geldiğimde çok şaşırmıştım buna ama sonradan alıştım. Hello. Habibi. Elhamdülillah. Kamera, yes. Do you want to look? Hello. Thank you. Thank you. Good evening. Bye bye. Neyse şunu diyordum. Tıka basa karnımı doyurdum burada. 100 pound ödeme yaptım. 100 pound şu anki güncel kurla 91 Türk Lirası. Siz bir videoyu izlerken muhtemelen 100 TL olacaktır. Eşitlenecektir rakamlar. Tabii bu biraz yüksek fiyat. Turist fiyatı. Muhtemelen 70-80'e de bu yemeği yiyebilirsiniz arkadaşlar. Menüde fiyat yazmıyordu. Ve burada da birkaç gün takılmıştım. Burası böyle kafeterya arkadaşlar. Nargile veriyor. Yemeklerini alan burada yiyor. Dışarıdan yemek alanlar. Brother, how are you? Good. Everything is okay? Super. I'm going airport. No, I don't have time. Do you know? I should go. Şükran abi. Selamünaleyküm. Mısır halkının geneli böyle. Çok misafirperverler. Böyle cana yakınlar. Şükran abi. Habibi. Habibi, bye bye. Bay bay. Ve Mısır'ın en büyük meydanına geldim. Burası aynı zamanda metro durağının girişi. Otobüs durakları da az ileride. Sabah şuradan gelmiştim. Bayağı bir büyük bir meydan. Bak korna basıyor. Yaya geçidindeyim. Geç diyor karşıya. Yerel halkın kullandığı kafeteryalarda böyle hepsinde nargile var. Abartısız hepsinde nargile mevcut. İnsanlar burada çayını, kahvesini ve nargilesini içiyor. Ve ben de şimdi müzenin karşısından taksi çağıracağım. Biraz meydandan çıktım çünkü meydan karışık. Taksi geldiğinde beni bulmakta zorlanacak. Böyle kalabalık yerlerde taksi çağırdığınızda zorlanıyor taksinin sizi bulması. Ama biraz daha DH'ye geçersek taksi kolayca bulabiliyor. Uygulama da böyle çalışıyor. InDrive uygulamasına girelim. Uygulamaya girdiğimiz anda zaten kendi konumumuz otomatik olarak işaretli oluyor. Şehir içi yolculuklar diyelim. Buraya da Airport yazalım. Kahire Airport'u seçtik. 90 pound teklif verdi ama bu motosiklet teklifi. Arabada 210 pound. Arabayı seçelim. Kabul et diyelim. Ve burada şimdi şoförler çıkacak, kaç kişinin gördüğü. Bir sürücü gördü diyor. 210 pound, 200 Türk Lirası. Bu yol yaklaşık 20 kilometre, 50 dakika sürecek. Gören sürücü sayısı 4'e 5'e çıkıyor ara ara. Ve uzun süre kabul etmezlerse burada artı 3 yazıyor. 3 pound ekleyebilirsin diyor. Bakın 210 pound normal uygulamanın verdiği teklif. Şoför 305 pound teklif etti. Reddet diyelim. 300 pound teklif eden var. Reddet diyelim. Benim zamanım var. Bakın 210 pound'a birisi kabul ediyor. Teklifler yağıyor. 210 pound'u kabul edelim. 3 dakika içinde şoförüm gelecek arkadaşlar. Şoförüm burada yıldızı da çıkıyor. Tabii sizin de bir yıldızınız oluyor uygulamayı kullandıkça. Şoförler de size puan veriyor. Puanınız ne kadar yüksek olursa şoförler o kadar hızlı geliyor. Ve sizi tercih etme oranı yükseliyor. Gayet kullanışlı bir uygulama. Keşke Türkiye'de de olsa böyle şeyler. En azından adamlar ülkede taksi sorununu çözmüş arkadaşlar. Taksi sorunu diye bir şey yok. Burada yerel taksiciler, bu uygulamayı kullanmayan taksiciler tabii ki sizden yüksek ücret talep edecek. Ama bu uygulama sayesinde en azından fiyat bilginiz oluyor. Ve çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz
şehir içinde. Ben genelde motosikletle seyahat ettim. Motosikletle neredeyse yarı fiyatın oluyor. Tabii motosiklet güvensiz arkadaşlar. Şu anda ülkede kask kullanımı sıfır. Kimse motosiklette kask kullanmıyor ve trafik kuralı yok. Bir 10 defa da motosiklet kullandım. Çok şükür başıma da bir şey gelmedi ama tehlikeli. Gerçekten tehlikeli. Ben de şimdi taksiyi bekleyeceğim. Taksi jet hızıyla geldi. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Salam, alaikum salam. İsmi? My name Yes. is Abdul Rahman. Abdulrahman. Thank you, Turkey. Really? Yeah. I love also Egypt people, Egypt countries. Thank you. Good. Thank I spent you. a lot of good time. Do you know? Thank you. Yeah. Good people. Good business. Taksi 2 dakika içerisinde gelmiş arkadaşlar. Aradı beni. Bir tabela ismi söyledi. Ona baktım da hemen geldi. Görüyorsunuz ne kadar cana yakın bir arkadaş burada. Beni karşıladı. Mısır'dan güzel hatıralarla ayrılacağım. Ve havaalanına geldim. Gayet güzel de bir taksi yolculuğu geçirdim. Sürücü arkadaş çat pat da olsa İngilizce biliyordu. Biraz muhabbet ettik onunla. 10 numara çocuktu. Sağ olsun beni güzel bir şekilde buraya getirdi. Türk Hava Yolları uçağıyla gideceğim İstanbul'a. Terminal 3'ten kalkıyormuş Türk Hava Yolları'nın uçağı. Bilginiz olsun. Buraya gelirseniz Türk Hava Yolları uçağı nerede diye aramayın. Terminal 3'ten kalkıyor. Birazdan güvenlik kontrolden geçeceğim ve uçağa doğru yolculuğum başlayacak. Şurada küçücük bir alan yapmışlar. Sadece kontuarların olduğu bir alan. Güvenlik ve pasaport kontrol. Başka hiçbir şey yok burada. Telefonunuzu şarj edecek bile bir priz yok. Herhangi bir kafeterya falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Tuvalet ve oturmaya 3-5 tane sandalye. Onun dışında bilet alma kontuarları var. Çok kötü bir şey çünkü benim daha check-in kontuarım açılmadı. Burada beklemek zorundayım. Geri de çıkamıyorum. İleri de gidemiyorum. Yani bu çok kısıtlı bir bölge. Bilginiz olsun. Yani buraya çok erken gelmeyin. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece bekliyorsunuz burada boş boş. Ben de şimdi check-in kontrolünü bekliyorum. Ondan sonra direkt pasaport kontrolü atacağım kendime. Her şey pasaport kontrolden sonraymış. Kafeteryalar, yiyecek içecek yerleri, sigara içme alanı vesaire. Hepsi pasaport kontrolden sonra. Pasaport kontrolden geçtim ve böylece bir videomun daha sonuna geldim. Birazdan uçağa geçeceğim ve ülkeme döneceğim. Bir sonraki videolarımda artık Rusya'da olacağım. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videomu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklayın. Elimden geldikçe size yaşadığım maceraları aktarmaya çalıştım. Biniş kartını alırken küçük bir form veriyorlar. Pasaport bilgilerinizi de o forma yazıyorsunuz. Daha sonra formu da pasaport kontrol polisine veriyoruz. Böyle bir süreç yaşadım. Pasaport kontrolden geçtikten sonra da her şey var arkadaşlar. Yiyecek içecek seçenekleri. Fiyatlar da çok abartı, yüksek değil. Şehir merkezine göre çarpı 2 diyebilirim. Ya 10 katı değil, öyle diyeyim ben size. Burada Burger King varmış. Mesela burger'e bakalım fiyatlar nasıl burada. Önünde kuyruk bile var Burger King'in. Bu menü 490 pound, yani 460-470 Türk lirası civarı. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan İstanbul'a hoş geldiniz. Yolculuğumuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz. Emniyetiniz için kemer ekranı çıkarı sönünceye kadar lütfen yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutun